Merhabalar arkadaşlar, Örgü Diyarı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel renklerle çok güzel, çok kolay bir model anlatımı yapacağım. Kullandığım iplerim şöyle bebe yünü kullanacağım. Şu şekilde de göstereyim. Tığımda şöyle 3 milimlik tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, zincir çekerek modelime başlayacağım. Taban kısmını zincirle oluşturacağım. Yapacağınız işin büyüklüğü kadar zincir çekerek başlayabilirsiniz. 5'in katları -1 olarak hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi burada küçük bir anlatım yapacağım. Bu kadar zincir benim için yeterli. Tığma ipimi aldım. Bakın şurada 1, 2, 3. zincirime geldim. Tığımı geçirdim ve tek seferde şu şekilde kapattım. Tekrar tığma ipimi alıyorum. Bir yanındaki zincir. Yine tek seferde kapattım. Bakın bu şekilde. Tığma ipimi aldım. Bir yanındakine geçtim. Ve tek seferde kapattım. Tekrar tığma ipimi alıyorum. Bir yanındakine geçtim. Tek seferde kapattım. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıramı sonuna kadar tamamladım. Toplamda 29 ilmeğim var benim. Burada bir tane zincir çekiyorum şöyle. Modelimi çeviriyorum. Alt sıramı yarım trabzanlarla yapmıştım arkadaşlar, ya da yalancı trabzan da diyebiliriz ona. Şimdi ilkinin tepesinden tığımı geçirdim ve buraya bir tane sık iğne yaptım. Bir yanındakine geçtim. Bir sık iğne daha yaptım. Tekrar. Bu sıramı da bu şekilde ilerleteceğim. Sıra sonuna kadar yine 29 tane sık iğnem olacak. Sıramın sonuna kadar tamamlayıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın yine 29 tane sık iğnemi yaptım. Sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi burada renkli ipimi alacağım. Mavi rengimi aldım. Şöyle ilk ilmeğimin içinden şu şekilde geçirdim ve buraya bir tane zincir çektim. Şimdi modelimi çevirdim arkadaşlar. Bu mavi ipimin ucunu gizleyeceğim. Şimdi burada en baştaki sık iğnemden tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne yaptım buraya. Şimdi bir yanındakinden ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi modelimi kuracağım arkadaşlar. Tığma ipimi alıyorum. Bakın şöyle 3. sık iğnemin altından şuradan tığımı geçirdim. Buraya ikili bir trabzan yaptım bu şekilde. Arkasındakini atlıyorum. Bir yanındaki sık iğneye bir tane sık iğne yaptım yine. Tığma ipimi aldım. Buraya yine tekrardan, bakın arada bir boşluk olacak önceki yaptığım trabzanla. Tığımı şu şekilde arkadan geçirdim. İkili bir trabzan daha yaptım. Ardındakini boş bırakıyorum. Bir yanındaki sık iğneme yine sık iğne yaptım. Şimdi tığma ipimi aldım. Bakın bir sonraki trabzanımın altındaki ilk yaptığım sıramdan şu şekilde tığımı arkasından geçirdim. İpimi alıyorum. Burada 2 2. Bir tane daha trabzan yaptım. Ardındakini boş bıraktım. Bir yanındakine 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım bu şekilde. Bakın arada 5 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi burada yine modelimi kuracağım. Şu hemen alttaki, bakın şuradan tığımı arkadan geçirdim. Buraya ikili bir trabzan yaptım. Arkasını boş bıraktım bir yanındakine. Bir tane sık iğne, tekrar tığma ipimi aldım. Bakın bir yanındaki
şuradan bir atlayıp bir sonraki diye de düşünebiliriz. Şu şekilde tığımı geçiriyorum. İkili bir trabzan yaptım. Bir atladım. İkinciye sık iğnemi yaptım. Tekrar tığıma ipimi aldım. Bir alttakine bakın bu şekilde tığımı arkadan geçirdim. Ve buraya da bir model daha kurmuş oldum. Şimdi yine ardını boş bırakıp bir yanındakine 5 tane sık iğne yapıyorum bu şekilde. Burada yine modelimi kuracağım. Hemen şu şekilde alttan tığımı geçirdim. Aynı işlemi yaparak sıra sonuna geleceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bakın sıramın sonuna kadar geldim. Burada son modelimi kurdum. Yine sıra sonunda 2 tane sık iğnem var. Ve bu sık iğneleri düz bir şekilde yapıyorum. Şöyle sıramı tamamladım, modelimi kurdum. Burada bir tane zincir çektim ve modelimi çeviriyorum arkadaşlar. Her bir sık iğneden sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Bakın bu şekilde. Trabzanlarımın tepesine bir tane sık iğne, yaptığım bütün sık iğnelere de bir tane sık iğne yapacağım. Hiç atlamadan sıra sonuna kadar bu sıramı da sık iğne ile tamamlayacağım arkadaşlar. Hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın sıramın sonuna kadar bu şekilde devam ettim. Şimdi sıra sonuna geldim. Burada bir diğer rengimi alacağım. Üçüncü rengimi şu şekilde aldım. Bir tane zincir çektim. Ve modelimi çeviriyorum arkadaşlar. Bakın şimdi burada en başta şu ipimi de gizleyeyim yine arada. En baştaki sık iğnemden bir tane sık iğnesi yaptım. Bir yanındakinden 2. Şimdi yine burada modelimi kuracağım. Bu sırada işim çok daha kolay olacak arkadaşlar. Tığma ipimi aldım. Bakın şu altta yaptığım mavi ipimle yaptığım trabzanın arkasından şu şekilde tığımı geçiriyorum. Buraya yine ikili bir trabzan yaptım bu şekilde. Şimdi bir atladım, yine bir yanındakine şu ortada kalan sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne yaptım. Tığma ipimi alıyorum. Bakın bir alttaki trabzanımın arkasından tığımı geçirdim. Ve yine burada ikili bir trabzan yaptım. Hemen ortadaki sık iğnemin üzerine sık iğne. Yani arkada birer tane atlıyorum arkadaşlar. Trabzan yaptığım yerlerde. Tekrar burada tığma ipimi aldım. Trabzanın arkasından tığımı geçirdim. Ve bakın bu şekilde 3 tane yine 3 trabzanımın üzerine 3 tane trabzan yaptım. Ortada yine bakın şu en son yaptığım trabzanın arkasını atlayacağım. Bir sonrakinden devam ediyorum. 1 2 3 4 5. Yine 5 tane sık iğnemi yaptım. Burada yine model kuracağım. Tığma ipimi aldım. Bakın trabzanın arkasından tığımı geçirdim. Şu şekilde ikili trabzan yaptım. Bir yanındakine sık iğne. Tekrar tığma ipimi alıyorum. Ve ikili trabzan. Sık iğne. Tığma ipimi aldım. Trabzan. Yine arada 5 tane sık iğnemi düz bir şekilde yapıyorum. 4 5. Ve şimdi yine modelimi yapacağım. Buraya aynı şekilde trabzanlarımın üzerine trabzan yapacağım. Sıramı tamamlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıramı tamamladım. Sıra sonunda bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Ve burada yine düz bir şekilde bir sıra sık iğnesi yapacağım.
sıramı sonuna kadar bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıramı tamamladım. En son sık iğnemi yaparken tığıma geçirdim. Şu iplerimi arada yürütmek için tığımın üzerinden geçiriyorum ve buraya son sık iğnemi de yapıyorum. Şimdi burada ip değişikliği yapacağım. Yine ilk rengim olan beyaz ipimi alıyorum ve gri ipimin içinden geçirdim. Bir tane zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın arkadaşlar. Şimdi yine beyaz ipimle aynı şekilde modelimi yapacağım. 2 trabzan, pardon 2 sık iğne yapıyorum. 1 trabzan. Aradaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne ve tekrar yandaki trabzanın arkasından tığımı geçiriyorum. 1 trabzan. Ortaya yine bir sık iğne. Bir yanındakine trabzan. Bakın bu şekilde 3 sıra bu şekilde yapacağım. Ortada yine 5 tane sık iğnemi yaptım ve modelime geldim. Yine aynı şekilde trabzanımı yapıyorum. Burada da modelimi kuracağım. Bu sıramda da farklı bir işlemim yok arkadaşlar. Aynı alt sıralardaki gibi beyaz ipimle trabzanlarımı yapacağım. Dönüşte de sık iğne ile tamamlayacağım. Şimdi bu kısmı da tamamlayayım. Bir üst sırada modelimi ortalara kuracağım. Orayı da gösterip videomu sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın beyaz ipimle de aynı işlemi tekrar ettim. Şimdi burada mavi ipimi alıyorum. Bir tane zincir çektim ve en baştaki sık iğnemden bir sık iğne yaptım. Bir yanındakinden 2. Hemen bir yanındaki sık iğnemden 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu sırada 7 tane sık iğne yaptım. Şu iki modelimin ortasına modelimi kuracağım. Yani alttaki trabzanın üzerine kadar da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada modelimi kuracağım. Tığma ipimi aldım. Bakın şurada alttaki 5 tane sık iğnemin ilkinin arkasından tığımı geçirdim. Şöyle ikili bir trabzan yaptım buraya. Hemen ardını atlıyorum. Yanındaki sık iğneden bakın bir tane sık iğne daha yaptım. Tığma ipimi aldım. Bir yanındakinin alt sırasının arkasından tığımı şöyle geçiriyorum. Ve yine burada ikili trabzanımı yapıyorum. Ardını atladım. Bir yanındakine sık iğne. Şimdi tığma ipimi alıyorum. Bakın şuradaki bir sonraki sık iğnemin ardından bu şekilde trabzanlarımı yaptım. Hemen yanındaki sık iğneden 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın yine 5 tane sık iğnemi ortada yapıyorum. Burada yine modelimi kuracağım. Şöyle tığımı arkasından geçirdim. Bir yanındaki sık iğneden sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar bakın şurada bir atlıyorum. Buna yapmıştım. Yine buraya trabzanımı yapıyorum. Sık iğne, tekrar şurada bir atlıyorum. Bunun arkasından tığımı geçirdim. Ve buraya modelimi kuracağım. Ve buraya trabzanımı yaptım. Yine sayalım isterseniz 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Başta ve sonda 7 tane sık iğnem var. Bakın arkadaşlar, bundan sonrası aynı işlem. Her 3 rengimi yaptıktan sonra modelimi ortaya kaydıracağım. Şimdi modelin ilerlemiş halini paylaşacağım sizlerle.
Orada daha net anlayacaksınız. Evet arkadaşlar, bakın modelimin ilerlemiş hali bu şekilde olacak. Şöyle göstereyim. Arkası da bu şekilde gayet düzgün ve temiz. Çok güzel bebek battaniyesi yapılabilir bu modelde. Yine yelek, hırka yapımında kullanabilirsiniz. Atkı, bere yapımında çok güzel olur. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bana destek olursanız, fikirlerinizi yorumlarda paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.